Bihter annesine benzemekten korkuyordu ama kader onu annesinden daha öteye bir uçurumun kenarına sürükleyecekti. Halit Ziya Uşaklıgil bizi Boğaziçi'nin en lüks yalılarından birine, dışarıdan bakıldığında parıltılı ama içeriden çürümeye yüz tutmuş bir dünyaya davet ediyor. Aşk-ı Memnu sadece bir yasak aşk hikayesi değildir. Bir kadının hayattan intikam alma arzusunun, bir adamın iradesizliğinin ve bir ailenin sessizce yok oluşunun hikayesidir. Bugün Melih Bey takımının hırslı kızı Bihter'in Adnan Bey'in huzurlu yalısına fırtına gibi girişini ve Behlül'ün sığ sularında nasıl boğulduğunu izleyeceğiz. Bu videoda Halis Ziya'nın o eşsiz psikolojik tahlilleriyle insan ruhunun en karanlık odalarına gireceğiz. Hazırsanız piyanonun tuşlarından yayılan o hüzünlü melodi eşliğinde yasak meyvenin tadına bakmaya gidiyoruz. Hikayemiz İstanbul'un cemiyet hayatında Melih Bey takımı olarak bilinen, şan şöhret peşindeki bir ailenin kızı olan Bihter'le başlar. Bihter, annesi Firdevs Hanım'ın entrikalarından ve onun gibi yaşlanmaktan nefret etmektedir. Gençtir, güzeldir ve hayatının kontrolünü eline almak istemektedir. Bu sırada karşısına kendisinden yaşça çok büyük, zengin ve dul bir adam olan Adnan Bey çıkar. Bihter için Adnan Bey ile evlenmek, annesinden intikam almanın ve huzurlu, saygın bir limana sığınmanın yoludur. Adnan Bey ise uzun süren yalnızlığından sonra bu genç kadının ışığıyla aydınlanacağını sanar. Ancak Boğaz'daki o görkemli yalı Bihter için bir sığınak değil, zamanla bir hapishane haline gelecektir. Çünkü Bihter'in içindeki o dindirilemez tutku ateşi Adnan Bey'in sunduğu şefkatli ama durağan sevgiyle sönmeyecektir. Yalıda Adnan Bey'in yeğeni Behlül de yaşamaktadır. Behlül yakışıklı, uçarı, hiçbir sorumluluk almayan ve hayatı bir oyun gibi yaşayan alafranga bir züppedir. Bihter başlangıçta Behlül'den ve onun ciddiyetsiz tavırlarından nefret eder. Ancak bu nefret yalının o kapalı ve boğucu atmosferinde yavaş yavaş meraklı bir çekime dönüşür. Behlül, Bihter için yasak olan her şeyin temsilcisidir. Adnan Bey'in sunduğu babacan sevginin aksine Behlül tehlikeli ve yakıcıdır. İkili arasındaki o meşhur yasak aşk bir kış gecesi Yalı'nın sessizliğinde başlar. Halit Ziya bu süreci anlatırken kelimeleri bir ressam gibi kullanır. Her bakış, her el teması, her kaçamak cevap bir felaketin tuğlalarını örmektedir. Aşk-ı Memnu'nun en masum ve en yaralı karakteri Nihal'dir. Adnan Bey'in kızı olan Nihal, annesinin ölümünden sonra babasını ve kardeşini dünyasının merkezi yapmıştır. Bihter'in gelişiyle sarsılan o küçük dünyası, Behlül'e duyduğu çocuksu ama derin aşkla daha da karmaşıklaşır. Nihal, romanda geleneği ve saflığı temsil eder sevgili dostlar. Piyanosunun başında kendi hüzünlü bestelerini çalarken, Bihter ve Behlül ise Yalı'nın gizli köşelerinde birbirlerine söz vermektedir. Nihal'in mutsuzluğu Bihter'in vicdan azabıdır. Ancak Bihter için artık geri dönüş yoktur. Annesi Firdevs Hanım'ın o korktuğu karanlık tarafına geçmiştir. Bihter aşkını yaşarken bir yandan da korkunç bir suçluluk duygusuyla boğuşur. Adnan Bey'in bitmek bilmeyen iyiliği ve saflığı Bihter için en büyük işkencedir. Bu noktada Firdevs Hanım devreye girer. Kızındaki bu değişikliği hemen fark eden Firdevs Hanım, durumu kendi lehine çevirmek için Behlül'ü Nihal'le evlendirmeye çalışır. Firdevs Hanım için aşk bir oyuncaktır. Önemli olan statüdür. Behlül'ün Nihal'le nişanlanması, Bihter için cehennemin kapılarının açılması demektir. Sevdiği adamın kocasının kızıyla evlenecek olması fikri Bihter'i deliliğin eşiğine getirir. Behlül ise korkaklığı ve iradesizliği yüzünden bu duruma dur diyemez. O her zaman kaçmayı tercih eden bir zevk adamıdır.
Romanın finali Türk Edebiyatı'nın en trajik sahnelerinden biridir sevgili dostlar. Nihal ve Behlül'ün düğün hazırlıkları sürerken sırlar birer birer dökülmeye başlar. Hizmetçilerin fısıltıları, Matmazel'in şüpheleri ve sonunda o büyük patlama. Adnan Bey her şeyi öğrendiği an sadece karısını değil, tüm dünyaya olan güvenini kaybeder. Bihter her şeyin bittiğini, kaçacak bir yerinin kalmadığını anladığında annesinden farklı bir şey yapar. Firdevs Hanım hayatta kalmak için her şeyi feda edebilecek biridir. Ama Bihter bu utançla ve bu büyük aşkın enkazıyla yaşamayı reddeder. Odasına çekilir ve eline o gümüş kabzalı tabancayı alır. Bihter'in intiharı aslında bir teslimiyet değil, topluma ve Behlül'ün korkaklığına karşı yapılmış son bir haykırıştır. Peki Bihter öldüğünde Behlül ne yapar? Bir kahraman gibi hesap mı verir? Hayır. Behlül yine kaçar. Mezar başında ağlar, vicdan azabı çeker ama sonunda yine o uçarılığına geri döner. Adnan Bey, kızı Nihal ve oğlu Bülent'le birlikte yalısından ayrılırken geride sadece yıkılmış hayaller ve o meşhur yasak aşkın soğuk külleri kalır. Halit Ziya romanı bitirirken bize şunu söyler: İhtiraslar geçer, aşklar biter ama kırılan kalpler ve yok edilen masumiyet asla geri gelmez. Nihal babasının elini tutarak eski hayatına, o melankolik sessizliğine dönerken Aşk-ı Memnu tarih sayfalarına kanlı bir imza atar. Bugün hala bu kitabı neden konuşuyoruz sevgili dostlar? Çünkü Halit Ziya yıllar öncesinden bize insanın en temel zaaflarını anlattı. Kıskançlık, hırs, doyumsuzluk ve iradesizlik. Bihter edebiyatımızın en derin karakterlerinden biridir. Sadece aldatan bir kadın değil, kendi arzularının ve toplumsal kimliğinin arasında sıkışmış bir trajedidir. Aşk-ı Memnu bizlere şunu hatırlatır: En lüks yalılar bile içinde sevgi ve dürüstlük yoksa birer mezara dönüşebilir. Halit Ziya Uşaklıgil o ağdalı ama büyüleyici diliyle bize bir devrin portresini çizerken aslında zamansız bir gerçeği haykırıyor sevgili dostlar. Bazı meyveler tadına bakmak için çok pahalıdır.